Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak. Ay ve Sterling Başaklar'da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için akacak olan mesajlar nelerdir sevgili Başak Burcu. Bakalım ilk kartımız düştü. Kupa dörtlüsü, bir küskünlük var arkadaşlar. Bir hani böyle memnuniyetsizlik, mutsuzluk, keyifsizlik var şu an Başak Burçlarının üstünde. Bakalım açalım kartlarımızı. Ne gelecek diyelim. Hayal ettiğim şeyler hayal ettiğim gibi gitmiyor dediğim bir durum var ve ben şunu aldım. Birinin yolunu gözleyen Başak Burcu arkadaşlarım da var. Şimdi bazı Başaklar birinin yolunu gözlüyorsunuz. Bu biri veya bir şey de olabilir arkadaşlar. Birinin yolunu gözlemek, bir adım beklemek, bir fırsat yakalamak. Kariyer hayatın içinse bu bir haber beklemek, bir yol, bir ışık ve şu var, hani şu an içinde bulunduğun durum seni çok mutsuz ediyor. Yani bir keyifsizlik var. Ayrıyetten şimdi kupa dörtlüsünü gerçekten böyle bir tokatlamak istiyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Fırsatları göremiyor. Yani sanki ulaştığın şeyler var ya da başka alternatiflerin, başka seçeneklerin var ya da o ulaşmak istediğin şeye gitmek için kolay bir yol, kolay bir yöntem var. Fakat sen bunu göremiyorsun gibi. Bazılarınız böyle hani gereksiz hayal ya da yanlış hayaller kuruyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım tamamını anlamak için nedir diyelim. İş ve kariyer, bakalım neler gelecek. Para beşlisi. Şimdi kariyerle ilgili burada para beşlisi zaten kötü bir karttır arkadaşlar. Evet, iyi anlamları da vardır ama iflas, kayıp, değersizlik, konuşamamak, ifade edememek, sağlıkla ilgili sıkıntılar, dışarıda kalmışlık, bir bitkinlik ya da kaybetme korkusu. Pek çoğunuz hani şu an belki işin iyidir, kazancın iyidir, onu kaybetmekten korkuyorsundur. İşin vardır, kazancın iyidir, işin iyidir. Fakat aklında, kalbinde, gönlünde başka bir iş, başka bir meslek vardır. Zoraki yaptığın bir şeyler vardır. Şimdi burada bir kayıptan bahsetti. Yani bazınız gerçekten hani dibin dibini de görmüş olabilirsiniz. Dışarıda kalmış olabilirsiniz. Şu anın enerjilerinde pek çok Başak Burcu'nda da bu var. Ama bakın her iki kartta gerek parasal konular olsun gerekse duygusal yaşam olsun hep yanlış tercihleri anlatır Başak Burcu. Yanlış tercihler, yanlış yol, yanlış yöntem, yanlış strateji. Yanlış teknik olabilir. Yanlış hani bir şey başlatıyorsun mesela. Fakat oranın sistemine göre uymuyorsun gibi ya da bir şeyi kaçırıyorsun gibi. Yani bakalım tam olarak bütünü görelim arkadaşlar. Özellikle para konularında gerçekten dibi gördüm. Kariyerle ilgili iflas ettim, iflasın eşiğine geldim. Kariyer ile ilgili her konuda, tamam, diyenler için burada bak ilahi bir destek gelecek sana. İlahi bir destek, hani göklerden gelen bir destek diyebilirim buna. Her ne kadar böyle bittim, bir çare, dışarıda kaldım dediğin noktalar neyse bunlar. Buralarla ilgili yeni ve güçlü bir başlangıç gelecek. Kaybettim herhalde, gitti galiba, olmayacak galiba gibi dediğin konular ile ilgili yeni ve güçlü bir başlangıç var. Arkadaşlar, özellikle ifade etmeyle ilgili, tanıtmayla ilgili, iletişimle ilgili konular. Burada nasıl bir şey var biliyor musun? Başaklarda ben şunu aldım. Sanki sen sessiz bir iyileştiriciydin de aynı zamanda. Yani etrafındaki herkes sanki senin enerjini çalmış gibi, sözünü çalmış gibi, sazını çalmış gibi. Her anlamda maddi manevi. Sessiz sessiz kimseye belli etmeden olsun ona da uzanayım, buna da uzanayım, şuna da şifa olayım gibi. Her anlamda senin iyileştirici tarafın da var burada. Ve burada şu var, hani yeni bir başlangıç olacak dedim ya. Aynı zamanda hani yaptığın ne varsa, emek verdiğin ne varsa bunların boşa gitmediğini de göreceksin. Gerçekten o hiçbir şey boşuna değildir. Biz sahipsiz değiliz arkadaşlar. Yani insan olanlar, ruhu olanlar asla sahipsiz değildir. Ya burası çok güçlü. Öyle söyleyeyim. Yani güçlü ve çabucak olabilecek bir destekten bahsediyor. Yani bir can suyu gibi. Oh be, yüreğime su serpildi. İşte bak can suyu oldu dediğim bir şey var burada. Bir de burada nasıl bir şey biliyor musun? Sanki böyle görünmez iplerle
herkesi ve her şeyi bir arada tutmuşsun gibi. O görünmez bağlarla, yani hissel olarak olsun ya da arkadan belli etmeden başkalarına destek olmak olarak olsun. Kendini o kadar çok, bakın pek çok Başak Burcu burada kendisini çok unutmuş. Yani şimdi arkadaşlar hani hep böyle, şimdi gerçekten hiçbir şey gördüğümüz gibi değil. O yüzden biz iyi niyetimizi ihmal etmeyelim. Yardımlaşmayı ihmal etmeyelim. Güzel söz söylemeyi ihmal etmeyelim. Şimdi burada para beşlisini görünce aklıma bu geldi. Hani mesela Başak Burcu'na bakıyorsun, dışarıdan çok mutlu, çok eğlenceli ama içinde fırtınalar kopuyor gibi. Şimdi yakın bir zamanda, daha dün bir haber olmuştu bir hanımefendiyle ilgili. Tabii gerçekliği bilinmiyor ama hani dışarıdan bakarsın, aa ne kadar neşeli, ne kadar bilmem ne dersin. Bilemezsin yani hani hangi ağır döngülerden geçiyor, hangi ağır süreçlerden geçiyor. O yüzden burada bunu da söylemek istedim. Birbirimize destek olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Güzel olan her şeye destek olalım. Birbirimize gülelim, selam verelim, sayalım, sevelim. Bitkiler, hayvanlar, var olan, canlı olan ne varsa. Ruhu olmayanları kastetmiyorum. Canlı olan ne varsa. Bu para beşlisini gördüğüm zaman bana böyle bir haller oluyor. Çünkü burada hani konuşmayı bile unutmak vardır yani. İfade noktasında anlaşılamamak vardır. Ama burada nasıl bir şey var biliyor musun? Burada aynı zamanda yine 5 serisini alırsak da. Şimdi bakın tarot çok enteresan bir şey. Ben hani genelde çok fazla böyle derinlere inmeden anlatmaya çalışıyorum. Çünkü genel burç yorumu olduğu için. Burada aynı zamanda hani din, yani din demek istemiyorum da inançlarla ilgili, inancınla ilgili. Yani burada çok güzel bir şey başlayacak sanki. Hani çok büyük bir sınavın içerisindeymişsin. Sağlık olarak sınav vermiş olabilirsin. Yani bu yeni bir şey de olmamış olabilir bu arada. Hani çok eskiden beri belki böyle bir sıkıntı yaşadın gibi. Hani burada o tükenmişlikle ilgili alacağım bir destek var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Para altılısı işte bakın, yani alan el veren eldir. Yani yalnız değiliz dedim ya, işte böyle bir şey var arkadaşlar. Ve sevgili Başak Burcu, sen zaten yardım etmeyi çok seversin, maddi manevi. Hani kötü başaklardan bahsetmiyorum arkadaşlar gerçekten. Hani zaten ruhu olan asla kötü olmaz yani. Her burcun iyisi kötüsü var. Bir taraftan ruhu olan, insan olan, onun da burcu Başak. Bir taraftan da ruhsuz biri var mesela ama onun da burcu var. Ama onun da burcu var yani, kayıtlara geçen sonuçta. Burada şimdi Başak Burcu, hani sen zaten yardım ediyorsundur. Aynı zamanda yaptığın yardımların da karşılığını alırsın. Ve burada yine bu aralar yardımlaşmak senin için çok önemlidir. Alan el, veren el, alan elden üstün. Böyle miydi bu söz? Hatırlamıyorum, özür dilerim. Burada hani böyle verdiğin şeylerin, yardımların karşılığını almak var. Ve aynı zamanda hani burada para beşlisi ve para altılısı arkadaşlar, bakın çıktık. Bakın burada çıktık. Para beşlisi, para altılısı. Burada hani sanki böyle öğrenmişsin, parayla ilgili de ağır sınav vermişsin. Burada özellikle alması gereken dersleri almış olan arkadaşlarım için söylüyorum. Tabii yokluk da bir sınavdır, varlık da bir sınavdır. İşte burada nasıl bir şey biliyor musunuz? Bak 5'ten 6'ya. O yokluğu yaşarken başkalarına yardım edebilecek güce gelmek mesela. Tamam mı? Bununla ilgili çok güzel bir şey aktı şu an. Ve çok duygusal. Şu an burası çok duygusal arkadaşlar. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Altılardan gidiyoruz. Arkadaşlar böyle kısa bir tatil yapabilirsiniz. Önümüzdeki 6 haftalık süre içerisinde. Yapabilirsin. Bir de burada taşınmak vardır. Belki bazılarınız yurt dışına gidebilirsiniz. Denize olan bir yere yerleşebilirsiniz. Burada ama şöyle bir durum var. Şimdi bak şimdi 5'ten 6'ya çıktık ve yine 6 serisinden gidiyoruz. Burada artık hani o az önce saydığım şeyler var ya, maddi konular, iletişim konuları, neyse. Buraların artık bir rahatlaması. Yani o karanlıktan aydınlığa çıkmak, berraklığa gitmeyle ilgili, güneşi gördüm demeyle ilgili çok güzel bir etki var arkadaşlar. Hani artık o fırtınanın dinmesi, bak tam başının üstünde melek kanatları var. Az önce ne demiştim, hani burada bir ilahi koruma var. Bir el var. Yani Rabbim zaten her zaman bizimle arkada. Gerçekten yalnız değiliz. Böyle şeyleri hani çok söyleme gereği duyuyorum. Çünkü yani bu burç yorumlarını çekerken ben tarotta en büyük isteğim, hani tamam olumsuz şeyleri de söylüyorum ama moral vermek. Moral vermek ve bu yüzden çok güzel geri dönüşler de alıyorum. Ve bak akış bu şekilde. O yüzden hani bazen esprili konuşabiliyorum falan. Bunu niye söyledim? Bundan dolayı söyledim. Çünkü kelimelerin sihri vardır arkadaşlar, yani hani sürekli değiniyorum ya, az önce de bir örnek vermiştim, bilemeyiz ne yaşadığımızı.
Hiçbirimiz. Yani moralin çok bozuktur. Şimdi ben sana çok güzel bir şey söylerim. Neşen yerine gelir. Çok neşelisindir. Kötü bir şey söylerim. Pat düşersin gibi. Her şey zaten bir enerji. Bak burada artık o karanlık bitiyor. Bak aydınlığa doğru gidiyorsun. O yüzden akışa güven, sisteme güven, Rabbine güven sevgili Başak Burcu. Maddede henüz çok bir şey hani böyle çok böyle görünürmüş gibi değilse de o da görünür olmaya başlayacak artık. Burada bir de arkadaşlar özellikle Başak Burcu'nun tutucu tarafında olan arkadaşların varsa mesela yeniliğe açık değilsen, tutucuysan, takıntılıysan, yeniliğe açık değilsen burada artık esne diyor bak verici ol, esne, tutmayı bırak, yeniliklere kendini aç. Çünkü burada yeni bir başlangıç gelecek. Şimdi hata yapmak başka bir şey, has kötü olmak başka bir şey. Ben bunu da yine sürekli söylüyorum çünkü çok seviyorum. Çünkü öyle yani öz kötü başka bir şey, asalak olmak başka bir şey, hata yapmak, hepimiz hata yaparız yani. Hepimiz bunu yapıyoruz zaten. Çünkü bunlar da bir sınav. Böyle de bir mesaj verdi arkadaşlar. Peki çok uzatmayalım, devam edelim bakalım. Başka ne gelecek diyelim. Bak şu an sanki böyle her şey bitmiş ama elinde çok küçük bir şey kalmış gibi. Yani işte 500 TL'm var. Herkes kendi maddi durumuna göre alsın ya da içinde bulunduğu duruma göre. 500 TL'm var. 300 TL'si gitmiş, 200 TL'ye kalmış. Diyorsun ki ben bunu nasıl yetireceğim mesela. Hani hayatının özeti aslında bu. Burada yapman gereken diğer şey ne biliyor musun? Ne kaybettiysen kaybettin. Ne yaşadıysan yaşadın, artık onları bırak. Kırık dökük ne varsa onları bırak. Elindekilere odaklan. Elindekilerle bir şey çıkart. Ben sana destek olacağım diyor Başak Burcu. Peki bakalım işte dengeye bak, bunlar bir dengeye gelecek yani. O hayatındaki o dengeyi sağlayacaksın. Ama burada yani bir rakipler, düşmanlar falanlar, fistanlar kendi içinde, hani bu dışarıdaki rakiplerden, düşmanlardan ziyade senin kendi içinde verdiğin bir savaş da var. Kendi içinde verdiğin bir mücadele de var. Her şeyi toparlamak isterken, her şeyi birleştirmek isterken kendinden mi çok verdin acaba? Yalnız kaldığında, uyurken, geceleri yalnız kaldığında, özellikle karanlık etkisi çok olduğu için ve 5 serisi. Yani kimseye anlatamadıkların içinde bastırdı. Yani Başaklar da demek ki hani bu yüzden hani o en başta verdiğim örneklerde boşuna değilmiş. Hani sen herkesin ihtiyacını karşılarken sanki kimse senin ihtiyacını karşılamamış gibi. Ertelenmişsin gibi, bekletilmişsin gibi. Ama buna rağmen hep güçsüz kalmışsın. Yani burada sessiz bir savaşçı aldım ben arkadaşlar. Sessiz bir savaşçı. Ama burada artık hani meyvelerini toplayacaksın. Meyve. Yani hep bu örneği veriyorum ama işte emeklerinin karşılığını almak yani. İşte bu bakın derken ne dedik? Toplamak derken bak işte bu. Para kızı arkadaşlar topluyorsun artık sevgili Başak Burcu. Ve burada çok tatlı bir masumiyet de var aynı zamanda. Yani uzun süredir seni yoran, üzen, emeklerinin karşılığını alamadığın dediğin ne varsa bunların karşılığını almaya başlayacaksın. Ve burada kaderini değiştirebilecek adımlar atmak var. Gelen fırsatları küçük bir şeymiş gibi düşünme sakın. Yani burada diyor ki bak, küçük gibi görme, her fırsatı değerlendir. Ama tuzakları yani dikkate alarak, hani riskleri dikkate, yani tabii kontrollü bir şekilde. Hani sana her teklif getirene hadi atlayalım anlamında falan değil. Çünkü burada yani rakip enerjisini aldık. Kendi içine verdiğin çalışmayı da aldık. Ama burada hani teklifler, adımlar ya da işte ya şöyle düşün. Bir tane insan var. Ben niye yorumlarda örnek veriyorum? Daha çok anlaşılabilmesi için. Kartların üzerine zaten çıkmıyorum. Burada bir insan var mesela, bakıyorsun hani böyle üstü başı pis gibi ya da işte anlatabiliyor muyum? İşte marka kıyafetleri yok gibi. Hani bu insan olan böyle bir ayrımı zaten yapmaz da. Hani burada bir örnek vermek için söylüyorum. Ama bilmiyorsun ki mesela o insanı sen hayatına aldığında, baktığında, doyurduğunda, sevgi verdiğinde ya da ona gerçekten değer verdiğinde belki ona çok büyük bir hazine çıkacak gibi. Yani bu senin kendi yeteneklerin için de geçerli. İşte bir şey çalıyorsundur, bir şey yapıyorsundur. Ya bundan hiçbir şey olmaz dersin. Üzerine gitmezsin, bilemezsin mesela. Hani mutlaka o parçalarını birleştir, mutlaka parçalarını devam ettir gibi. Hepimizin hayatında olur ya böyle pişmanlıklar. Mesela bir şeye başlarız, olmayacak deriz, bırakarız. Aradan hani mesela böyle seneler geçer. Ay keşke devam ettirseydim, bak şimdi şöyle olacaktı deriz arkadaşlar. İşte burada yaptığımız şeye inanmak da çok önemli. Böyle bir durum var. Bir tane daha alayım bakalım ne gelecek diyelim Başaklar için.
Yani dilekler, niyetler bunların kabulü var. Aynı zamanda hislerin çok yüksek olacak. Hayatında eş zamanlılıklar yaşayabilirsin. Düşündüm, aradım, istedim, geldi gibi. Bu tarz bir etki var. Yani bu tarz yumuşak etkiler var sevgili Başak Burcu. Bel boyun ağrıları, ayak bölgesi ile ilgili ağrılar olabilir. Değersizlik duygusu, acaba çirkinleşiyor muyum gibi. Bakın şimdi para beşlisine bakarak söyledim bunu. Gibi etkiler olabilir. Bunlar yanıltıcı etkilerdir sevgili Başak Burcu. Bilgin olsun. Mide bölgesiyle ilgili sıkıntılar olabilir arkadaşlar. Zihinsel yorgunluk, bedensel yorgunluk. Kendi kendini eleştirebilirsin mesela. Ay şuram şöyle olmuş, ay buram böyle olmuş, yok şurada çizgi çıkmış, yok burada pıtlamış bilmem ne, böyle şeyler de olabilir. Bunları yapma sevgili Başak Burcu. Kartların mesajı böyle. Peki bakalım başka ne gelecek diyelim. Çocuk ve ilahi düştüğü için alıyorum arkadaşlar. Olumlu nitelikler, masumiyet, saflık ve kefaret, ilahi varlıkla özel bir bağı akla getirir. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir masumiyet sunulacak. Hani şey gibi düşün, yani ben Rabbimin çocuğuyum gibi bir şey geldi şu an. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Kendini olumsuz güçlere karşı savunma yetersizliği. Bakın burada yine tılsım beşlisine gitti gözüm. Aslında burada ne kadar safsın. Hani o çocukları hatırlıyorsunuz değil, biliyorsunuz. Çocukluk zamanımızı. Kötülük bilmiyoruz, tehlike bilmiyoruz, koşuyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz. Değil mi? Ama büyüdükçe görüyoruz, kendimizi tutuyoruz gibi. Yani burada öyle bir masumiyet verilecek sana diyor. Ama bu masumiyet, bu saflık başkalarının senden faydalanmasına sebep olmasın. Buna dikkat et diyor. Don Juan geldi arkadaşlar. Olumlu nitelik, olumlu baştan çıkartıcı özelliklerinizi vurgular. Söylediklerin, güzelliğin, ortaya koydukların neyse bunlar insanları böyle birazcık baştan çıkartabilir. Her anlamda bir çekicilikten bahseder ama bunun gölge yanı ne? Hemen bakıyoruz şimdi. Ne gölge yanı bakalım. Gölge taraf, yani dikkat etmen gereken taraf, romantik cazibenin gücünü özel amaçlar için kullanmak. Bak ne kadar güzelim, seni etkiledim, ya da ne kadar yakışıklıyım, seni etkiledim. Hadi benim için bunu yap gibi. Bunu asla yapma diyor. Hani beni dinleyen arkadaşlarımda asla böyle bir şey yoktur ama bu gölge taraf. Mesela karşı taraftan da bu enerji sana çalışabilir. Bakarsın işte çok güzel dersin, çok yakışıklı dersin. Seni kandırmak isteyebilir mesela. Canım cicim, arım balım peteğim der. Kandırmak isteyebilir mesela. Melek kartını alalım arkadaşlar. Bakalım melek kartından ne gelecek diyelim. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Dengeleri sağlayalım arkadaşlar. Meditasyon yap, meditasyon dua. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak diyor sevgili Başak Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın, hepimizin zoru kolaylaşsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.